Mazda 3 ile birlikte Selanik'teyiz. Mazda biliyorsunuz 2014 yılında bu 3 serisini yeniledi ve ülkemizde satmaya başladı. Fakat 2014'ten beri bu araç ülkemizde sadece 1.5 litrelik benzinli motorla satılıyordu. Şimdi ise tam ülkemiz pazarına uygun olan yeni 1.5 litrelik dizel motor kombinasyonu artık bu araca eklendi. Hem manuel hem otomatik şanzımanla bu araç artık ülkemizde satılıyor. Bakalım Mazda 3 bu dikkat çekici görünümü kadar iddialı sürüş özelliklerine de sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Mazda 3'ü anlatmaya da her zaman olduğu gibi tasarımından başlayayım. Bir kere en başta şunu söylemem lazım. Mazda 3 sınıfındaki yani compact hatchback sınıfındaki rakiplerden daha dinamik, daha dikkat çekici ve daha sportif bir görünüme sahip. Bunlarda tabii ki belli detayların payı var. Bu araca önden baktığınız zaman Mazda'nın klasik logosunu ve büyük panjurunu görüyorsunuz. Ayrıca geriye doğru uzatılmış olan farlar da Mazda 3'ün önden çok dikkat çekici görünmesini sağlıyor. Aracın profiline geçecek olursak, profilinde de tabii ki belli gölge oyunları neticesinde bir sportiflik söz konusu. Bunlar da kaputtan başlayan çizginin alçalarak ön kapının sonuna kadar devam etmesi ve daha sonrasında da arka kapıda yükselerek stop lambasında son bulması. Bu anlamda Mazda 3 hatchback profilden baktığınız zaman kesinlikle dikkat çekici görünüyor. Peki aracın arkası nasıl? Gelin bir de ona bakalım birlikte. Şimdi Mazda 3 hatchback'e arkadan baktığınız zaman da bu tam çekik gözlü diye tabir edebileceğimiz çift parçadan oluşan stop lambaları bulunuyor. Ve otomobilin arkası da gerçekten yuvarlak bir formda ve gerçek anlamda bir hatchback olduğunu ortaya koyuyor. Bence Mazda 3'e arkadan baktığınız zaman da kesinlikle iddialı bir tasarıma sahip olduğunu görüyorsunuz. Peki Mazda 3 hatchback'in bagaj kapağının arkasında nasıl bir yükleme hacmi sunuluyor acaba? Ona da hep birlikte bakalım. Burası 350 litrelik bir yükleme hacmine sahip. Bu değer compact hatchback sınıfındaki rakiplerden biraz daha düşük ama yine de bu sınıfın beklentilerini sonuna kadar karşılayabilecek bir düzene sahip. Şimdi sıra arka koltuklarda, gelin. Mazda 3'ün arka koltuklarındaki yaşam alanında görmüş olduğunuz şekilde fena sayılmayacak bir diz mesafesi var. Baş mesafesi diz mesafesine kıyasla daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada bir tane kol dayama var ve 2 tane bardak koyabiliyorsunuz buraya. Şaft tüneli var. O 3. yolcu için acaba ne kadar engel teşkil eder ona bakayım. Açıkçası boyutlar çok büyük olmadığı için evet ayaklarınız biraz zorlanabiliyor. Ama sıkıntı çekmeden 3. kişi olarak da zorda kaldığınızda burada oturabilirsiniz. Artık Mazda 3'ü kullanma ve bu yeni 1.5 litrelik dizel motorun neler verdiğini görme vakti. Hadi başlayalım. Mazda 3'ün direksiyonu başındayım. Mazda'nın içi de dışı gibi sportif denebilecek bir tasarıma sahip bence. Çünkü önünüzde bir kere baktığınız zaman büyük bir tane devir saati görüyorsunuz ve hızı da onun içinde dijital bir şekilde rahatlıkla takip ediyorsunuz. Ayrıca alçakta olan oturma pozisyonu, ele iyi bir şekilde oturan 3 kollu direksiyon simidi ve kemikli geçişlere sahip vites neticesinde kendinizi sınıfındaki rakiplerinden daha sportif bir compact hatchback kullanıyormuşsunuz gibi hissettiriyor bu araç. Malzeme kalitesi sınıf beklentilerini karşılayacak seviyede. Üst taraflarda yumuşak plastik kullanılmış, altlarda ise sert malzemeler var ama genel anlamda baktığınızda kalite anlamında bir eksiklik hissettirmiyor. Kumandaların yerleşim ve kullanımı da kolay. Burada çok basit düğmelerin olduğu bir tane klima var ama asıl önemlisi onun altında genişçe bir tane küçük eşya gözü bulunuyor. Ayrıca vitesin arkasında da 2 tane büyük diyebileceğim bardaklık var. Konsolun hemen üst tarafında ortada dokunmatik bir tane multimedya ekranı bulunuyor. Fakat bunun dokunmatiği sadece siz dururken çalışıyor. Onun haricinde dokunmatik ekranı buradaki düğme vasıtasıyla kumanda edebiliyorsunuz.
Bunun bu şekilde yapılmasının nedeni tabii ki güvenlikten dolayı, ama benim fikrimi soracak olursanız günümüzde artık tüm markalar dokunmatik bir ekran kullanıyor ve bunu ister dururken isterseniz de hareket halindeyken kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda Mazda'nın fazla hassas davrandığını düşünüyorum ve bana kalırsa bu ekrana sürüş esnasında da müdahale edebilmek gerekiyor. Sonuçta seçimlerinizi buradan da yapabiliyorsunuz ama hiçbir şekilde dokunmatik kadar çabuk ulaşamıyorsunuz istediğiniz yere. İtmeniz, çevirmeniz, basmanız vesaire gerekiyor. O anlamda bence bu doğru bir uygulama değil. Gelelim Mazda 3'ün motorine ve sürüş özelliklerine. Başta da söylediğim gibi artık Mazda 3 ülkemize sadece benzinli motorla ithal edilmiyor. Artık 1.5 litrelik Skyactiv diye adlandırılan dizel bir ünitede bu araçla birlikte alınabiliyor. Bu motor tam 105 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. 105 beygirlik güç ilk başta tabii kulağınıza çok yüksek gibi gelmeyebilir ama beklentilere iyi cevaplar verdiğini kullandığım süre boyunca tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Ben şu anda 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonunu kullanıyorum bu motorun. Tabii isterseniz, ki daha çok kişinin tercih edeceğini düşündüğüm 6 kademeli otomatik şanzımanla da Mazda 3 dizele sahip olma imkanınız var. Eğer İstanbul gibi sürekli dur kalk yapılan, trafiğin olduğu bir şehirde kullanıyorsanız tabii ki otomatik şanzıman daha mantıklı olacaktır. Ama gerek geçişleriyle olsun, gerek kısa oranlarıyla olsun manuel şanzımanı kullanmak da gerçekten keyifli. 270 Nm'lik tork neticesinde esnek bir tavır sergileyen motor bu 6 kademeli şanzımanla da gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Direksiyonun hisleri biraz yapay ama araç gerçekten yola iyi bir şekilde tutunuyor ve direksiyon isteklerinize iyi cevaplar verebiliyor. Bana sorarsanız standart bir sürücünün bu direksiyon sistemi konusunda olumsuz bir eleştirisi olmayacaktır. Mesela bu tip seri virajlarda bile aracın iyi bir şekilde kafasını gitmek istediğiniz yere soktuğunu hissediyorsunuz. Gelelim son olarak da yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı Selanik'ten Halkidiki'ye doğru yaklaşık 120 kilometredir kullanıyorum ve birazdan varacağız zaten gideceğimiz yere. Şu anda yol bilgisayarında bana 5.3 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Kullandığım süre ve güzergah neticesinde reel bir ortalama tüketim değeri vermem olanaksız, ama genel anlamda değerlendirecek olursak bu aracın bu motor ve bu şanzıman ikilisiyle ekonomik bir seçenek olacağını söyleyebilirim. Mazda 3'ü Selanik'ten Halkidiki'ye yaklaşık 150 kilometrelik mesafede kullandım. Aracın sürüş dinamikleri iyi. Tutumluluk potansiyeli yüksek olan dizel motoru da bence kesinlikle övgüyü hak ediyor. Ama ülkemizde daha çok satması planlanan model kesinlikle dizel motorun otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip olan hali. Fiyatları 92.000 TL'den başlıyor. Ama dizel motor ve manuel şanzıman kombinasyonlu halinin. Eğer otomatik şanzımanla almak isterseniz Mazda 3'ün fiyatı 100.000 seviyelerinin üstüne ne yazık ki çıkıyor. Bu anlamda Mazda 3'ün rekabetçi bir fiyata sahip olmadığını söylemem lazım. Özellikle de çok satan, başarılı Avrupalı modeller karşısında. Fakat burada şunu söyleyebilirim. Eğer siz Japon otomobillerine meraklıysanız ve başarılı sürüş özelliklerinin yanı sıra böylesine bir tasarımı beğeniyorsanız bence kesinlikle Mazda 3'e şans verebilirsiniz. Görüşmek üzere.